adli tıpçı olarak şunu öğrendik. Kimseye bulaşmamamız gerekiyor. Çünkü trafikte de öyle. Müdahale edersek ya ölüyoruz ya öldürüyoruz. Narin'in bedenine ulaşma noktasında bayağı bir geç kaldık hocam. Bunun sebebi suçu işleyenlerin şeytani bir zekaya sahip olması. Peki sizce gerçekten can garip olduğu mezarın içinde miydi? Tespit edemedik çürüme nedeniyle birçok şey derlerse Narin'de öyle oldu. Bu beni çok açıkçası üzecek ve Kusursuz cinayet var mı? suç işleyene mükemmel iş yaptığı için değil, sistemin çok iddialı olmamasıyla ilgili olan. Peki Van'da kaybolan Rojin sizce öldü mü, öldürüldü mü? Bence cinayete maruz kaldı. Bence bu dönem kötü bir dönem ama bu ibret olacak bir sürü insana, ders olacak. Sonrasında da iyi günler gelecek fikrindeyim. Yer altında kalmaya devam edin. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Bugün adli tıbbı konuşacağız. Özellikle son zamanlarda en çok müracaat ettiğimiz nokta adli tıplar oldu. Çünkü ülkemizde ne yazık ki pek de iyi şeyler olmuyor. Bunlarla alakalı size sorular sormak istiyorum. Ancak öncesinde sizi tanıyabilir miyim hocam? Elbette 1968 senesinde Ankara'da doğdum. 1985-1991 arasında Ege Üniversitesi'nde Ege Tıp Fakültesi'nde okudum. 1991-93 yılları arasında Zonguldak'ın Devrek ilçesinin Müfettişler Köyü'nde zorunlu hizmet yaptım. 93'te İstanbul Tıp Fakültesi'nde adli tıp uzmanlık eğitimime başladım. 96'da uzman, 2003'te doçent, 2010'da da profesör oldum. Meslek hayatım içinde de uluslararası tecrübelerim oldu ve Türkiye'de 2 tane Amerikan Adli Bilimler Akademisi kıdemli üyesi var. Birisi benim, prestijli bir pozisyon. Kıymetli hocam, peki merak ediyoruz. Adli tıp tam olarak nedir? Adli tıp toplumda sadece ölüm araştırması ve otopsiyle ilgilenen bir alan diye bilinmekle birlikte bu hatalı bir değerlendirme. Çünkü yaklaşık adli tıpın %25'lik çalışma alanı ölüm araştırması ve otopsi işlemidir. Bunun yanında canlı muayeneleriyle de uğraşır. Canlı muayenesi dediğimizde cinsel saldırıya uğrayan kişileri muayene ederiz. Akıl hastalığı ve suç ilişkisini değerlendiririz. Artı bunamalar vesaire gibi durumları irdeleriz. Artı travma görmüş kişileri muayene ederiz ki ona göre ceza verilir Türk Ceza Kanunu'nda. Artı bunun dışında kişiler arası şiddet, trafik kazası vesaire olguları var. Tıbbi uygulama hatası iddiaları var incelediğimiz dosyalar arasında. Bir de kriminal laboratuvarların konuları var. El yazısı imza incelemesi ve sahtecilik değerlendirmesi, bizim balistik dediğimiz kestirici alet veya tesisat değerlendirmesi ve ses görüntü analizi gibi adli bilişim dediğimiz alanlar hep adli tıpın çalışma alanları içerisinde. Peki kıymetli hocam, ilk bu işe başladığınız günü hatırlıyor musunuz? Elbette hatırlıyorum. Ege Tıp Fakültesi'nde okurken adli tıp stajı alırız biz. Yani tıp fakültesinde okurken her branşla ilgili stajlar olur. Bazıları uzun stajdır bunların 2,5 ay, bazıları kısa stajdır 2'şer 3'er hafta. Adli tıp 3 haftalık bir stajdır Ege Tıp Fakültesi'nde o tarih için. Ve o zaman otopsiye gireriz. Bu dediğim işlemleri yaparız. Ve o tarihte oldukça ilgimi çeken bir alandı ki bu o dönem için zaten hem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hem de Ege Tıp Fakültesi'nde çok önemsenen bir alandı. O nedenle eski adli tıpçıların yani yaşı bana yakın adli tıpçıların hepsi ya Cerrahpaşa Tıp mezunudur ya Ege Tıp mezunudur. İlk ne hissettiniz? Şöyle olgular çeşit çeşit yani ölüm araştırması ve otopsi işlemlerinde çok bir insan sıkıntı yaşamıyor. Çünkü zaten orada bir ceset var. Gereken işlemler yapılıyor ve gayet sakin bir ortam. Ama canlı muayeneleri öyle değil. Mesela 4 yaşında cinsel istismara uğramış bir çocuğu muayene etmek çok zor ve gergin bir iş. Bunlar beni daha ziyade yormuştur ve etkilemiştir. Otopsidir ya da diğer adli tıpın alanları bu kadar hırpalamamıştır. Ama herkese göre bir alan değil. Baştan bilinçli seçmek lazım. Çünkü gergin dosyalar, zor dosyalar var. Dosyaları konuşacağız birazdan. Ancak dedin ki 4 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğradığını gördüğümüzde orada biraz insan üzülüyor ve hani duygusal bir şey oluşuyor artık kişide. O durumda işini yapmak zor olmuyor mu? Şöyle, şimdi 4 yaşında sadece kız olmayabilir, erkek de olabilir. Yani 4 yaşında bir çocuk istismar edilince onu muayene etmemiz gerekiyor. Gerçekten istismar edilmiş mi, edilmemiş mi? Nasıl bir yara oluşmuş ve kim etmiş? Bunları ortaya koymak için muayene gerekiyor. Çok zor oluyor.
Çünkü çocuk ağlıyor. Zaten annesi falan yanında oluyor. Onlar da tabii çok üzgün oluyor. Bizim açımızdan da zor. Gergin oluyor ama profesyonel meslek ve yanımızda kadın hemşireler falan da olduğu için kolaylaşıyor nispeten ama yine de kolay değil, herkese göre değil yani. Karşılaştığın, seni üzen, en çok böyle derinden etkileyen hangisi olmuştu? Şöyle, ölüm araştırması, otopside parça parça edilmiş cesetler var. Kalaşnikov silahıyla öldürülmüş ama perişan hale gelmiş cesetler var. Bunlar beni hırpalamamıştır ama bu dediğim çocuk cinsel istismarları gerçekten zordur. Çünkü hem çok lezyon oluşur, hem çocuk orada yaşıyor olduğu için çok büyük bir reaksiyon gösterir. Bir de ikna edemezsiniz yani hani ağlama, şöyle muayene edeceğiz, acı vermeyeceğiz de diyemezsiniz. Çok korkar ve ağlar. O lezyonları ortaya koymak zor olur. Artı biz bir tek kendimiz muayene etmiyoruz, görüntüler de alıyoruz. Onları almak için de belli pozisyonları vermemiz lazım. Deliller falan arıyoruz. Gerçekten hırpalayıcı bir süreç o. Peki hocam, bebeklere otopsi yapılıyor mu? Elbette adli ölüm dediğimiz kaza, cinayet, intihar ya da şüpheli ölümlerin hepsine otopsi işlemi yapılır. Bebekler de bunlara girer. Mesela yeni doğan bir çocuk çöplükte bulunuyor. Bunu işte ne zaman doğdu, doğduğunda yaşama kabiliyeti var mıydı, zamanında mı doğmuş, bunların hepsini ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü kanunda ona göre değerlendirmeler yapılacak. Sonra işte bunu kim doğurdu kısmına gideriz. Akabinde de işte kim öldürdü kısmına cevap bulabildiğimiz ölçüde savcılığa iletiriz ki ona göre de ilgili kişiye cezai yaptırım tatbik edebilsinler. Ne kadarlık bir süreç hocam? Yani bir çocuk buldunuz mesela. Size geldi bu çocuk ve o çocuğun otopsisi yapılacak. Daha sonra onu kim öldürdüğünü bulmanız gerekiyor. O süreç ne kadar sürüyor? Şöyle, şimdi farz edelim buradan çıktık, şimdi çöp tenekesinde yeni doğmuş bir çocuk cesedi bulduk. Yeni doğan cesedi. Önce o çocuğa neden öldü? Zamanında doğmuş mu? Yaşama kabiliyeti var mıydı? Ve matür müydü? Yani yeterince gelişmiş miydi? Onu tespit ederiz. Bunun işlemi normal otopsi işlemi. Yani yarın otopsi yapsak bunları ortaya koyarız. Sonra kim doğurdu kısmı var. Kim doğurdu kısmı için artık Sağlık Bakanlığı kayıtlarından bölgede gebe olduğu bilinen kadınlara kadar bir geniş spektrum var. Şehirde olduğu için hani mobese kameraları vesaire fikir verici ama köyde de olabilir bu. Öyle olunca doğurana ulaşamayabiliriz ya da ulaşabiliriz. Eğer şüphelendiğimiz birisi varsa biz onu da muayene ederiz. Yeni bir doğum yapmış mı yapmamış mı diye. Akabinde de o mu öldürmüş? Çünkü o öldürmemiş de olabilir, doğurmuş olabilir. Birine vermiştir, o çöp tenekesine atmıştır, öldürüp vesaire. Bütün bunlarla ilgili delil ararız. Yani o çocuğun üzerinde herhangi bir kıl var mı, herhangi bir yabancı madde var mı diye onlardan sonuç ortaya koymaya çalışırız. Mesela bu Tekirdağ Malkara'da cinsel istismara uğrayıp hayatını şimdi yitiren Sıla diye bir bebek var. Bu yeni doğan otopsisi değil ama gene o da küçüktü. 2 yaşında bir çocuğun otopsisiydi. Orada cinsel istismarı adli tıp belirleyip kimler gerçekleştirmiş onu da ortaya koyabildi ki buna göre de işte 5 kişi de tutuklandı. Hocam şunu merak ediyorum. Gündemimizde ve güncelimizde sürekli cinayetlerle, istismarlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve hatta akıl sağlığımızı kaybetme durumuna bile geldik. Ancak beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de insanların konuşması, bilmeyenin konuşması. Sosyal medyada herkes adli tıp uzmanı, herkes adli tıp bilim adamıymış gibi davranıyor. Siz bunlarla karşılaştığınızda, birilerinin yorumlarını duyduğunuzda tepkiniz nasıl oluyor? Tebessüm ediyorum çünkü kimsenin dediğine yaptığına karışacak halimiz yok. Çünkü adli tıpçı olarak şunu öğrendik. Kimseye bulaşmamamız gerekiyor. Çünkü trafikte de öyle. Birisiyle hizipleşip üstüne müdahale edersek ya ölüyoruz ya öldürüyoruz. Öyle olunca bu tür konulara tebessümle yaklaşıyorum ama sadece bu sosyal medyada değil, basın yayın organlarında da ben bunu görüyorum. Narin olayıyla ilgili çok sayıda televizyon kanalına çıktığımda benle birlikte Narin'i yorumlayan insanın ertesi gün bu İsrail'in patlattığı çağrı cihazlarıyla ilgili yorum yaptığını da gördüm. Sonra stokçulukla ilgili yorum yaptığını da gördüm. Yani bazı insanlar daha bilgili, daha geniş değerlendirme yapabiliyor demek ki. Karşılaştığınız en ilginç vaka hangisiydi diye sorsam En size. ilginç demeyelim çünkü dosyaların hepsi insanı şaşırtıyor. Çünkü hani insan bir dolandırıcılık dosyası okuyor. Şimdi insan aç olur, fakir olur, birilerini dolandırır. Bu sayede evini geçindirir ve ayakta kalır. Ama öyle değil. Mesela gidiyor, karnını doyuramamış adama seni işe alacağız diyor. Sonra gidiyor nüfus cüzdanının fotokopisini alıyor. Sonra gidiyor noterden
imza sirküleri çıkarıyor. Sonra onun adına bir şirket kuruyor. Bütün bunları bir para karşılığı yapıyor adam. 3.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira için. Sonra gidiyor onun adına çek karnesi alıyor şirket adına. Şirketi kurduktan sonra her bir çeke 10 milyon, 5 milyon, 1 milyon para yazıyor. Yani 10 bin lira, 20 bin lira ödediği adam ki buna muhtaç, yapılacak sahteciliği de aslında öngörebiliyor. Öyle bir borçlandırıyor ki adam 1000 yıl çalışsa o borcu ödeyemez. Sonra işte o çok uğraşıyor. Mahkeme, savcılık, dava geziyor. Hapiste bile yatıyor. Böyle çok acı olaylar var. Hani buradaki dolandırıcılara ben açıkçası içerliyorum. Yani dolandırıyorsunuz ama hani az dolandırın da gününüzü kurtarın. Böyle büyük dolandırıp da herif işin içinden çıkılmaz bir hale getirince dolandıranlar açısından hep şunu diyorum. Yani nedir bu sadizminiz? Çünkü gidiyorlar gece kulübünde yiyorlar. Artı kumarda yiyorlar falan. Ama öteki tarafta adam 1000 yıl uğraşıyor dosyalarla. Bu beni çok şaşırtıyor mesela. Hocam olağan dışı yani normalde olmaz diyeceğimiz paranormal bir mevzu yaşadınız mı otopsi sırasında? Yok, otopside zaten ölüm nedenini öngörebiliyoruz. Çünkü savcılık evrakı geldiği için neyin ne olduğunu bize aktarıyor. Sonrasında aradığımız şeyler var. Hani bulmamız gereken şeyler var, bulmadığımız şeyler var. Hani görünce şaşırmamamız gereken ama bir de aramamız gereken şeyler de var. Öyle hani açıp da içinden işte verici çıktı falan diye bir olguyla karşılaşmadık. O nedenle şaşırdığımız bir durum yok. Gelişen teknolojiye göre özellikle şu an ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kullanılmaya başlayan yapay zekaya göre sizce adli tıbbı etkiler mi bu süreç? Yani yapay zekadan faydalanabilir misiniz? Pek etkilemeyecek ama şöyle olaylar var. Mesela radyolojinin otopside kullanımı diye bir şey var. Buna virtopsi deniyor. Virtual otopsi demek bu. Yani dijital sistemleri kullanarak normalde cesedin kafatasını, göğsünü, karnını açmayalım. MR, BT gibi cihazlarla görüntüleyelim. Böyle ölüm nedenini ortaya koyalım diye ama randıman alınamıyor. Yine de hala bütün adli tıp uygulamaları bizzat hani kesmeye, bakmaya ve yapmaya dayanıyor. Hocam tam burada bir soru soracağım. Otopsi sürecinden bahseder misiniz? Kesme, biçme dediniz az evvel. Nasıl oluyor o işler? Şöyle oluyor. Şimdi cenaze intikal ettiriliyor adli tıp merkezine. Önce bir ölüm muayenesi yapılıyor. Türkiye'deki hukuki mevzuata göre işin içinde savcı da var. Savcı ile birlikte ölüye bakıyoruz. Boyu kaç santim, kilosu kaç santim. Bizim aradığımız şeyler var. Ölü katılığı, ölü lekesi. Dış muayene bulguları var. İşte bir tatuajı var mı? Artı bir yara beresi var mı? Ateş silah, mermi çekirdeği ya da kesici alet gibi. Sonrasında da organlara bakmaya başlıyoruz. Yani kafatasını açıyoruz. Beyincik çıkıyor. Göğsü açıyoruz. Akciğer, kalp çıkıyor. Ondan sonra karnı açıyoruz. Mide, karaciğer, böbrekler, dalak, pankreas, bağırsaklar çıkıyor. Artı alt bölgede genital organlar var. Bir de göğsün üst tarafında boyun organları var. Hepsine bakıyoruz. Sonrasında ölüme ne neden olmuş? Karnında bir kanama var mı? Beyninde bir tümör var mı? Hepsini değerlendirdikten sonra da bazen neden öldüğünü bulamıyoruz. Yani yaklaşık %3-5 oranında neden öldüğünü bulamıyoruz ama neden ölmediğini buluyoruz. Yani ateş silahtan ölmemiş, iç kanamadan ölmemiş diyebiliyoruz ama neden öldüğünü bulamadığımız oluyor. Ama bu adli olayı aydınlatma amaçlı olduğu için bu işlem bir sorun yaratmıyor. Peki bedene baktığınızda hiçbir olguya rastlayamadınız. Hiçbir şekilde ölümünün sebebini bulamadınız. O süreçte ne oluyor hocam? Ne yapıyorsunuz? Şöyle oluyor. Bize adli dosya geliyor zaten. Savcılık soruşturması. Artı beyin kanaması yok. İşte karaciğerinde yırtık yok. Bunları tespit ettikten sonra bu bizim negatif otopsi dediğimiz olgu grubu. Orada biz ölüm nedeninin ne olabileceğiyle ilgili yorum yapıyoruz. Yani beyin kanamasından ölmemiş, karaciğer yırtılmasından ölmemiş ama neden ölmüş olabilir? Bir yorum yapıyoruz. Zaten tıpta kesinlik olmadığı için bu biraz daha az bir olasılıklı değerlendirme. Buna göre de hukuki süreç ilerliyor. Peki hocam, globaldeki adli tıpla ülkemizdeki adli tıp arasında farklar var mı? Adli tıpın geliştiği ülkeler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri öyle. Neden? Çünkü rekabete açık bir ülke. Çok sayıda laboratuvarı var, çok sayıda çalışanı var ve şöyle bakalım. Adli tıpçılar Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça popüler bir çalışma alanı. Gelirleri de yüksek. Öyle olunca farz edelim mesela Los Angeles'ta bir ölüm olayı gerçekleşti. Adli tıp ofisi var. Tetkikleri yapacak polis laboratuvarı var. FBI'nin laboratuvarı var. Şerif laboratuvarı var. Bir sürü alternatif var. Öyle olunca bu ülkelerde daha çok gelişiyor. Çünkü rekabete de açık olduğu için tıbbın da geliştiği gibi bu ülkeler daha iddialı.
Kara Avrupası nispeten Amerika'yı takip ediyor. Çünkü tıp alanında Amerika daha ileride her zaman. Hukuk alanında da Almanya iddialı bir ülke. Japonya'yı falan hiç ben gidip görmedim. Makalelerinden görüyoruz. Oranın da oldukça iddialı olduğu ifade ediliyor ama sanırım Amerika Birleşik Devletleri bu konuda daha tek geçiliyor. Peki hocam, çalışmalarınıza duygusal olarak yaklaştığınız oluyor mu? Pek öyle yaklaşmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü o zaman işten çıkınca ağlamamız gerekir. İşte her gün moralimizin bozuk olması gerekir. Profesyonel bir iş. Yani milletin yaşadığı trajediye biz tanıklık ediyoruz. Dosyada o bilgileri okuyoruz. Bize şöyle bir avantajı oluyor. Biz kendi hayatımızda bunları yaşamayalım diye bize ders oluyor. Yani ben demin ne dedim? Dışarıda işte birisiyle dalaşabiliriz. İşte trafikte birisiyle korna çalabiliriz. Bunun ben neticesini biliyorum. Yani birisiyle durduk yere dalaşırsanız, mesela bakkala girdiniz, küfürleştiniz. Bakkal tabancasını çıkarıp ateş edebilir. Biz onun otopsisini yaptığımız için bunu yapmamanın doğru olduğunu biliyoruz artık. Öyle olunca da böyle bir tartışma ortamından mümkün mertebe uzak duruyoruz. Sırf bu ölüm olayları, kavga olayları için değil, cinsel saldırı, istismar olayları için de. Çünkü hakikaten birçok kişi birçok kişiye uygunsuz yaklaşım gösteriyor cinsel olarak. Öyle olunca daha korunaklıyız. Çevremizde de daha iyi koruyabiliyoruz. Peki hocam, sizce şu an için en sık hangi vakalarla karşı karşıya kalıyorsunuz? Şöyle diyelim, şimdi Türkiye İstatistik Kurumu bu konuyla ilgili veri paylaşmıyor. Belki elinde yok. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de doğru dürüst bu konuda bir açıklaması, yayın, istatistiği yok. Adli tıpında sadece makaleler bazında açıklamaları var. Böyle bir istatistik yayınlamıyorlar. Öyle olunca neyi ne kadar bilmiyoruz ama son günlerde gördüğümüz kadarıyla aile içi şiddet, kadın cinayetleri falan öne çıktı. Hepsi tabii oldukça sesle getiren olgular olduğu için. Ama en çok karşımıza çıkan dolandırıcılıktır. İşte trafik kazasıdır, bu tür olgular. Her türlü olguyu elbette görüyoruz ama bazı olgular daha dikkat çekici. Hukuki ehliyet dediğimiz dosya tipleri var. 80 yaşında adam ve malı mülkü kime kalacak vesaire. Bunlar hep dolandırıcılık konusu. Karşımıza çok acı dosyalar çıkıyor. O nedenle benim şöyle bir tespitim var. Bunu da bir adli tıpçıdan duymuştum. Laf olarak çok hoşuma gitmişti. Bir, boşanma davalarında, iki de miras davalarında her türlü iblis uyanır, şeytan uyanır diye bir laf etmişti. Bu benim tespitimdi yıllarca. Yani miras dosyaları ve boşanma dosyalarında her türlü uygunsuzluğu görürüz diye. O güzel bir tanımlamayla bunu izah etti ve ben de hoşuma gitti açıkçası. Peki vakaların hemen adli tıpa gitmesinden sonra otopsi yapılması doğru mu? Biraz beklemesi mi gerekiyor? Bu kesinlikle yanlış. Çok hızlı hareket ediliyor. Mesela dün bir olay yaşandı, Rojin olayı. Van'da göl kenarında bir kız bulundu. Hemen akşam otopsisi yapıldı, sabah da defnedildi. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü İtalya'da hukuki mevzuat var. Bu konuyla ilgili kanun var. Ölüm ortaya çıktıktan ilk 24 saat içinde ne defin işlemi, yani cesedin ortadan kaldırılması işlemi, ne de otopsi işlemi yapılamıyor. Hatta son zamanlarda 2 tane olgu gözümüze çarptı. Birisi İstanbul'da, bir tanesi de Hatay'da sanırım. İşte biri tabuttan çıkmaya çalıştı dediler, biri de gasilhanede canlandı dediler. Böyle bir fenomen var. Lazarus fenomeni deniyor buna. Bu dünyada karşımıza çıkan bir şey. Yani öldükten sonra kalbin otomatik olarak, sebebi tam bilinmiyor, tekrar çalışmaya başlaması durumu. Türkiye'de buna fırsat verilmiyor hiç. Derhal hemen otopsi yapılıyor, hemen gömülüyor. Yani böyle bir imkan ortadan kaldırılıyor. Hatta benim hep eleştirdiğim bir şeydir. Sabah 9'da aileye denir ki hastanız öldü. Saat 11'de otopsisi yapılır. Saat 3'te 4'te ikindi namazıyla da defnedilir. Nedir bu kadar acelenin nedeni, hiç anlamıyorum açıkçası. Peki bu fenomene göre daha sonradan tekrardan canlanma durumu olabilir diyorsunuz insanların. Böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Şöyle, Türkiye'de tabii o şansı tanımıyorlar. Hemen gömdükleri, otopsi yaptıkları için ama ben bu konuşmayı yaptıktan sonra, çünkü o İstanbul'daki Fatih'teki tabutta işte nefes alıp vermeye başladı, kalbi atılır deyince bir televizyon programı sonrasında bana makaleler gönderdiler izleyiciler. Tıp mensupları bunlar. Yani gerçekten bu olay geliştikten sonra hayatta kalan insan olguları ilettiler. Bunlar tıbbi makale. Ben şaşırdım. Çünkü hani normalde böyle bir şey olmaz, sonrasında kalp geri duruyor diye değerlendiriyordum. Öyle değil, hayatta kalma süresi şudur diye makaleler var. Bu beni açıkçası çok şaşırtmış vaziyette. Dediğim gibi Türkiye bu konuda çok aceleci. Bence uygun bir hareket tarzı değil.
Biz hatta bir program yapmıştık bir mezarcıyla. Şunu söylemişti. 10 senelik, 20 senelik mezarları açtığımda kişinin merteklerden yani o tahtalardan tutunduğunu gördüm. Yani kişi aslında mezarda canlanmış tekrardan ve kurtulmak için bir çabaya girmiş ancak çıkartamamış kendisini oradan. Bu da buradan bir parantez olmuş olsun. Hocam ne yazık ki son zamanlarda ülkemizde içimizi burkan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ve bu olaylar ışığında adli tıbbın toplumda oynadığı rol merak ediliyor. Sizce adli tıbbın buradaki rolü nasıl değerlendirilmeli? Adli tıp kritik bir rol oynuyor. Çünkü sonuç itibariyle delilleri irdeleyen tıp alanı adli tıp. Yani bir kişi neden öldü, üstünde ne delil var, herhangi bir cinsel saldırı gerçekleşti mi, bütün bunları ortaya koyacak adli tıp. Öyle olunca bütün hukuki sürece etki ediyor. O da adli tıpın kamuoyu gündeminde olmasına sebebiyet veriyor. Bu bütün dünyada böyle. Yani Amerika'da gözaltına alınıyor bir siyahi. Beyaz polis işte üstüne diziyle basıyor ve ölüyor. Orada işte bu basma ölüme neden mi oldu vesaire diye toplumsal olaylar ortaya çıkıyor sonra. Her zaman dünyanın her yerinde adli tıp alanındaki yani insanla ilgili değerlendirmeleri yaptığı için hem ilgi odağı hem de önemli katkılar sağlıyor hukuka. Hukukta da zaten özellikle ceza hukukunda adli tıbbı ilgilendiren çok madde ve içerik var. Biz de o maddelere göre hep raporlar yazıyoruz. Adli tıbbın bir takım olaylarda yetersiz kaldığını düşündüğün oluyor mu? Kesinlikle son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla adli tıp bazı olaylara tam bir açıklama getirmiyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü sonuç itibariyle şimdi Van olayını gördük, Rozin olayını. Orada da daha sakin davranmak lazım. Hemen acele etmemek lazım. Daha tecrübeli ekipleri göndermek lazım. Yani İstanbul'da hayatı boyunca otopsi yapmış adli tıp uzmanları var. Bir Van'daki adli tıp uzmanı için bunu söyleyemeyiz. Çünkü oradaki otopsi sayısı artı oradakinin yılı daha az. İstanbul'daki çok daha tecrübeli. Böyle isim belli bunlar. Onları uçağa koyup göndermek lazım. Sonuçta Van 2 saat İstanbul'dan. Dersiniz ki biz cenazeye ulaştık. Akşam morgun buzdolabına koyuyoruz artı 4 derece. Böylece çürüme falan da olmaz. Sabah uçağa bindirin ilgili uzmanları. 2 uzmanı mesela. Onlar öğleden sonra 1'de otopsini yapsın demesi gerekiyor. Bunu demiyorlar. Derhal apar topar işlemleri yapıyorlar. Sonra defnediyorlar. Nitekim o Van'daki kız bugün sabah defnedildi. Ve sonra da eğer rapor şöyle çıkarsa ben bunu çok kınayacağım. Tespit edemedik çürüme nedeniyle birçok şey derlerse Narin'de öyle oldu. Bu beni çok açıkçası üzecek ve bu eleştirimin de haklı olduğunu ortaya koyacak. Evet, tam bu konuyu soracaktım. Çürüme nedeniyle tespit edemedik. Meselemiz bu. Bir beden tamamen çürürse otopsi olmaz mı yani? Şöyle, her zaman otopsi işlemi yapılabilir. Mesela Turgut Özal 1993'te öldü. Cumhurbaşkanıydı. Adli nitelikte bir ölümdü. Cumhurbaşkanı ölümü her zaman adli niteliktedir. Otopsi işlemi yapılmadı. Neden yapılmadı? Çünkü o zaman olay yeri inceleme dizileri vesaire bu kadar popüler değildi. Otopsinin öneminin farkında değildi ülke. Sonra gömüldü. 18 sene geçti ve bir itirafçı biz Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı zehirlettik dedi. 4'te zehir adı söyledi. Sonrasında bunun üzerine savcılık mezarı açmak zorunda kaldı. Ve cenaze hiç bozulmadan da çıktığı için, sabunlaştığı için otopsi işlemi yapıldı. Zehirlenme var mı yok mu da söylendi ve olay netlik kazandı. Halbuki ilk gün otopsisi yapılmalıydı. Ama bunun dışında Cem Garipoğlu olayı yaşandı. O da cezaevinde hayatını yitirdi. Otopsi yapıldı. Yine de emin olunamadı. 10 sene geçtikten sonra gene mezarı açıldı. Bu sefer hani o mudur değil midir diye bakıldı. Çıkan kemiklerden herhangi bir travma var mı, herhangi bir darbe var mı bunlar da değerlendirilebilirdi ama bu konu için öyle bir gerek yoktu. Çünkü otopsi işlemi zaten zamanında yapılmıştı. Ama olayın üzerinden 10 yılda geçse, 20 yılda geçse, 5 senede geçse mezar hep açılabilir. Otopsi işlemi hep yapılabilir. Ya da işte açıkta kalmış, çürümüş cesede de bütün gereken işler yapılabilir ama ele geçecek bulgular azalır. Yani zaman içinde azalacağı için doku hayatiyetleri. Çünkü sonuçta dokular da zaman içinde bozuluyor. O bozulma ilerledikçe değerlendirme de güçleşiyor. Peki Van'da kaybolan Rojin sizce öldü mü, öldürüldü mü? Sonuç itibariyle öldü. O konuda bir derdimiz yok. Cesedine çünkü ulaşıldı. Ama intihar mı etti, kazaya mı uğradı ya da cinayete mi maruz gitti? Bence cinayete maruz kaldı.
Yani intihar etmesini ben izah edemiyorum. Kaza olmasını da beklemiyorum. Çünkü dize gelen bir suymuş. Öyle olunca şu an otopsi neticesi henüz tabii çıkmadı. Yaklaşık 10 gün sonra, yani bugün günlerden çarşamba, bir pazartesi sonra, yani 10 gün sonraki pazartesi her şey berraklaşmış olur. Bakalım ne netice verecek adli tıp raporu. Çünkü 18 gün geçti. Narin'de de 19 gün geçmişti ve ortaya objektif net bir şey de koyamamıştı. Bunda da öyle olursa o zaman yorumlar, spekülasyonlar daha artacak. Ama derse ki şunu bulduk, bunu bulduk, o zaman bizim de kafamız berraklaşacak. Gördüğümüz kadarıyla kaybolan genç ve çocukların bulunma süreleri hep uzun oluyor. Bu insanların çok iyi bilip sakladığından mı kaynaklanıyor yoksa başka bir şeyler mi var? Tebrik ederim, tam ondan kaynaklanıyor. Olay yeri inceleme dizilerini izledikçe ya da biz bu televizyon kanallarında ya da sosyal medyada bu tür bilgileri paylaştıkça suç işleyenler de kendini geliştiriyor. Bu kötü bir şey değil. Sonuçta buna olay yeri inceleme dizileri dediğimiz diziler falan da bilgi verdiği için suç işleyeni hep bir adım öne geçiriyor ama bilim de arkasından geliyor. Şu an suç işleyen de kaba işlediği için adli tıpta yeterince maalesef gelişmiyor. Nitekim biraz kompleks işlendi Narin cinayeti. Adli tıpta tam aydınlatma getiremedi. Kusursuz cinayet var mı? Şöyle, muhakkak ki her işlenen suç hem suç işleyende hem de mağdur tarafta delil bırakıyor. Onları iyi toplamazsanız laboratuvar bir işe yaramıyor. Yani bu olay yeri inceleme ekibinin değerlendirmesiyle başlayan bir süreç. Delil iyi toplanmazsa laboratuvarın yapabileceği bir şey yok. Öyle olunca şöyle iyi aydınlatılamayan, iyi yürütülemeyen soruşturmalar olabilir. Öyle olunca da konu faili meçhul olarak kalır. Bu Türkiye'de olan bir şey. Ama o suç işleyeni mükemmel işi yaptığı için değil, sistemin çok iddialı olmamasıyla ilgili olarak. Peki adli tıp başka hangi bilimlerle ortak çalışıyor? Adli tıpın en çok yakın çalıştığı psikiyatridir. Çünkü davranış bilimleriyle ilgili direkt etkisi vardır. Patoloji bilimiydedir. Çünkü orada mikroskopik analizlere falan gireriz. Artı zehir bilim dediğimiz toksikolojidir. Artı kadın doğum gibi, çocuk cerrahisi gibi branşlardır cinsel saldırıları değerlendirmek için. Artı bunun dışında her branşla teması var. Mesela bir göz travması için göz doktoruyla da bir araya gelir ya da bir diş lezyonu için diş hekimiyle de bir araya gelir ama bizim en çok bir arada her hafta olgu değerlendirdiğimiz branşlar özellikle psikiyatri gibi davranış bilimiyle ilgili branşlar. Peki Narin Güran meselesini biraz konuşmak istiyorum hocam. Hepimizi derinden sarsan trajik bir olay. Bu cinayetle ilgili şu ana kadar öne çıkan en kritik delil nedir? Şöyle, en kritik delil cenazenin bulunması. Çünkü bulunamaya da bilirdi. 19. gün ancak bulundu. Ceset incelendi. Çok ortaya objektif net bir şey konmadı. Artı sorgu zabıtlar ortaya çıktı. Oradan da çok bir net bir şey yok. Telefon kayıtlarının da gelmediği ifade ediliyor. Ben buna açıkçası pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bence gelebilir. Adli bilişim bunları elde edebilir. Ama zaten konu kamuoyuyla biraz paylaşılmaz hale geldi. Şu an ne elde ne değil açıkçası bilmiyoruz. Yaklaşık herhalde 14 mi 24 kişi mi ne tutuklu. Bakalım konu kime nasıl yansıyacak, iddianameyle onu göreceğiz. Narin'in bedenine ulaşma noktasında bayağı bir geç kaldık hocam. Sizce bu kadar geç kalmasının arkasında sebep yatıyor mu yoksa normal olağan bir durum mu bu? Ve bu durumun soruşturmaya bir etkisi olur mu? Kesinlikle bunun sebebi suçu işleyenlerin şeytani bir zekaya sahip olması. Yani akla gelmeyecek bir şeyi gerçekleştirmişler. Suyun içine koymuşlar, üstüne de dışarı tekrar çıkmasın ceset diye ağırlık da koymuşlar. Bu gerçekten pek akla gelmeyecek bir şey. Gereken arama yapıldı. Elbette olaya çok büyük bir zarar verdi adli tıp yönünden. Çünkü cenazedeki deliller yeterince irdelenemedi. Yani 8 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı mı uğramadı mı o bile söylenemedi. Öyle olunca bütün soruşturma ya telefon kayıtlarına ya ifadelere kaldı ya da işte mobese kamerası zaten yoktu köyde olduğu için. Adli tıbbi deliller maalesef yetersiz kaldı. Geriye kalan deliller oldu. Yani jandarma kriminalin ele geçireceği deliller oldu. İşte direksiyondaki DNA'dır, koltuktaki DNA'dır gibi. Ama sonuçta süreç büyük zarar gördü. Hocam sosyal medyada özellikle dolaşan bir olay var. Diyorlar ki Narin Güran bir ritüelin parçası olarak kurban edildi diye bir söylenti var. Tabii bu bir söylenti.
Benzer teoriler Münevver Karabulut cinayetinde ve son dönemde işlenen Sur cinayetinde de söyleniyor. Sizce bu iddiaların gerçeklik payı var mı? Ben Narin olayı için öyle bir olasılık vermiyorum. Bence orada adi bir suç söz konusu. Yani hızlı gelişen bir eylem. Akabinde de işte suçun örtülmeye çalışılması. Münevver için de aynı şeyi değerlendirmiyorum. Çünkü orada farklı iddialar var. İfade zaptında Cem Garipoğlu'nun söylediği şeyler var. Neden bu eylemi gerçekleştirdiği ile ilgili. Ama Topkapı Sur'daki olay olabilir. Çünkü orada bir akıl hastasından bahsediyoruz. Ve akıl hastasında işte çizimleri, okuduğu kitaplar vesaire bakınca biraz daha böyle mistik konulara kafa yormuş gibi. Öyle bir eylem gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Çünkü henüz şu netleşemedi. Kafasını kesip caddeye attığı kıza hani eziyet edip mi yaptı yoksa kız istedi de ondan mı oldu? Henüz daha bilinmiyor. Çünkü telefonların şifreleri açıldı. Yazışmalar kamuoyuyla paylaşılmadı. Orada şöyle bir olasılık da var gündeme gelen. Hani kız önce beni öldür sonra kendini öldürsün dedi gibi bir durum da söz konusu. Şu an çünkü üçü de ölmüş olduğu için artık hani itham edilecek kimse de yok. Eğer böyleyse ki o telefon yazışmalarından ortaya çıkar, o zaman bu iddiaya, duruma uyacak tek olgu o gibi gözüküyor. Peki böyle bir durumda sizce kim sorumlusu bu işin? İşin artık hani böyle bir yapıyı oluşturup milleti yönlendirip ölüme sebebi olanlar herhalde sorumlu ama sonuçta şimdi eylemi gerçekleştirene bakar. Ceza hukuku şahıslarla ilgilenir ve şahsidir. Yani iki kişiyi öldüren, iki kadını öldüren oğlan kendini de öldürdü. Şu an konu kapandı ama ötekiler böyle bir şey azmettirdiyse, bu da ortaya çıkarsa yazışmalardan, o zaman muhtemelen onları da soruşturmanın içine katacaklardır. Ama ne şekilde kaçacaklar kısmını açıkçası bilmiyorum. Peki buna benzer böyle bir ritüel sonucu kendisini öldürmüş ya da başka birisini öldürmüş bir cesetle karşılaştın mı hocam? Ben Türkiye'de böyle bir şeyle karşılaşmadım ama yurt dışında hatta Stanley Kubrick'in bir filmi vardır, Otomatik Portakal falan diye. Öyle değişik ritüellerden falan bahseder. Bunların hani dünyada olduğu ifade ediliyor. Ama Türkiye'de benim hani öyle paylaştığım, gördüğüm bir olgu yok. Zaman zaman genç kız ölümleri vardı böyle dövmeli falan Ortaköy'de. İşte kedi falan da öldürüyorlar. İşte genç kızı da infaz ettiler bu şekilde ritüelik nedenlerle falan diye iddialar oluyor ama hiç ortaya net objektif bir şey de çıkmadı. Hani 93 yılından ben beri dikkat ediyorum kamuoyuna, basına. Böyle net objektif evet bu o denen bir olgu hiç görmedim. Kıymetli hocam, mesela bu Semih'in yapmış olduğu cinayet, işte Sur cinayetinden bahsediyoruz. Peki bu Sur cinayetinde eğer kızlar gerçekten kendilerini isteyerek öldürdülerse bu daha sonra kamuoyuna paylaşılır mı? Bence kesinlikle paylaşılması lazım. Bu çok güzel bir soru. Manisa'nın Ahmetli ilçesi diye bir ilçe var. Eskiden beldeydi o, şimdi ilçe. Orada 4 tane genç öldü 19 yaşında. Sonra dediler ki bu 4 genç orada define arıyordu. Define buldular ve infaz edildiler dediler. Sonra jandarma inceleme yaparken ertesi gün cep telefonu kayıtlarında şunu gördü kayıt olarak. Çocuklardan birisi madde kullanmış, ölmüş. Diğer 3 kişi de sonra kendini öldürecek, intihar edecek ve bunu kaydetmişler. Arkadaşımız öldü, biz onun ölümünden sorumluyuz, biz de bu veballe yaşayamayız. Kendimizi öldürüyoruz diye kayıt yapıp av tüfeğiyle falan kendilerini vurdular. Bu define aradılar, buldular, infaz edildiler. Define elden kaçtı diye kamuoyuna yansıdı. Jandarma çok doğru bir şey yaptı. İlgili Ahmetli savcılığı demek ki müsaade etti, bu açıklamayı yapın dedi. Dedi ki elimizde bir video var. Bu şahsın birinin önceden madde kullanımından öldüğünü, sonra üçünün de intihar ettiğini ifade ediyor. O nedenle hani böyle define falan diye söylenen şeyler gerçek değil dendi. Sonra uyuşturucudan öldü denen çocuğun annesi açıklama yaptı. Oğlum uyuşturucu kullanmıyordu, yalan atıyorlar, öyle bir şey söz konusu değil diye. Yani evladı ölmüş, evladının ölümünden muhakkak ki acı duymuştur ama yine de işte uyuşturucu kullanmadı diye kendisini ve ailesini savunma gereği duyuyor. Bu beni şaşırtmıştır. Sonra adli tıptan otopsi neticeleri çıktı. Oğlanda ilk ölende gerçekten madde tesiri var. Madde ölümü. Öteki diğeri de 300 zaten sanırım av tüfeğiydi. O şekilde aydınlatıldı. Bunu kamuoyuyla paylaşması jandarmanın mükemmel bir şey. Çünkü normalde savcılık soruşturmaları gizli. Bunlar paylaşılmaz ama bu hemen paylaşıldı. Niye? Spekülasyonu önlemek için ve çok yerinde oldu. Bu Topkapı olayı da, Sur olayı da aynı. Eğer bu şekilde bir şey varsa, çünkü bir sürü itham var şimdi. O
denen oğlan işte manyağın tekiydi, milleti öldürdü, eziyet etti falan diye. Halbuki böyle ritüelik bir şeyse bunun açıklanması lazım. Sonuçta herkesin geride bir ailesi kalıyor. Aileler bunları önemsiyor. Yani ben Kıbrıs'ta bir ölüm araştırması ve otopsiye rapor yazdım. Oğlan madde kullandı, öldü deniyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de küçük bir yer. Orada aile işte oğlunuz uyuşturucu kullanıyormuş diye damgalandı. Benim raporumda şöyle yazıyordu. Çocuk madde tesirinde ama boğazı sıkılarak öldürülmüş. Yani yanında bulunan şahıs çocuğu öldürmüş. Maddeden ölmemiş. Aile şunu dedi. Hani bizim oğlumuz bir cinayete kurban gitti. Hani kötü arkadaşları vardı. Maddede kullanmış ama maddeden ölmedi diye bunu hep öne çektiler. Çocuğun adına her yıl spor müsabakaları yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır. Ve aile bu raporla kendini temize çıkmış gibi hissetti. Yani geride kalanlar bu tür olayları çok önemsiyor. Çözülmesi çok zor vakayla karşı karşıya kaldın mı? Şöyle diyelim, bazı dosyalar gerçekten aydınlatması zor oluyor. Ama o zaman mesela ben İstanbul Tıp özelinde söyleyeyim. Kürsüde başka öğretim üyeleri de var. Oturuyoruz, birlikte değerlendiriyoruz. Burada ne yapmamız gerekir, neye bakmamız gerekir diye. Sonuçta akıl akıldan üstün ve bir çözüm üretiyoruz. Ben İstanbul Tıp gibi çok iddialı bir yerde çalıştığım için bizim dosyalara yaklaşımımız daha sıhhi ve daha net kararlara varabiliyoruz. Ama bazı dosyalar gerçekten aydınlatması zor oluyor. Mesela Narin olayı tam öyle oldu yani. Peki sizin fikriniz ne Narin'le ilgili? Narin'le ilgili benim fikrim, çocuk hani öldürüldü ama kim öldürdü hiçbir fikrim yok. Şu an itham edilen 3 kişi var. İşte abidir, annedir, amcadır diye. Bunların da hepsi en yakındaki kişiler. Bunu ortaya koyacak olan şey artık delil değil. Çünkü delilden artık bir netice elde edilemedi. İtiraf. Yani bir gün şu öldürmüştü diye muhtemelen cezaevinde kaldıkça itirafa yöneleceklerdir. Sonuçta cezaevi zor bir yer ve insanlar hani öldüren ben değilim, sadece olayın örtbas edilmesinde yer aldım deyip birbirini ele verecektir gibi gözüküyor. İtiraf konusunu konuşmak istiyorum hocam. Cezaevinde kalan bir insan en sonunda yaptığı bir suçu itiraf eder mi? Ya da başka bir yerde elini kolunu sallayarak gezen başka birisi ben bir gün böyle bir şey yapmıştım diye itiraf edenler oluyor mu? Şöyle, cezaevindeki kişi itiraf etmez çünkü hani ben başka suçtan girdim ama bir de şunu öldürdüm diye o zaman cezası artar. Bu çok yanlış olur. Ama dışarıda gezen insanların boş boğazlık yapması diye bir şey var. Ve bu olayları işte ben şöyle de yaptım, başıma bir felaket gelmedi diye dillendiriyorlar. Onlar sonra duyuluyor. Ve olayın üstüne gidildiğinde suçu onun işlediği ortaya çıkıyor. Yani mesela birisi öldürülmüş ve herhangi bir öldüren bulunamamış. Bu boş boğaz diyor ki ben daha önce de birini öldürdüm işte yakalanmadım diye boş boğazlık ediyor. Sonra bir bakılıyor ki hakikaten öldüren o. Böyle acı örnekler Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Çünkü insanlar bir şekilde övünmeyi seviyor egoları gereği ve eğer yakalanmadıysa da bu onlara gurur veriyor. Bir suç işledim, beni de yakalayamadılar diye ve dillerine vuruyor. Elbette herkes için geçerli değil ama böyle olgular var. Türkiye'de de var. İnsanın yaptığı şey illa er ya da geç en sonunda ortaya çıkar mı? Yok, akıllı bir insansa konuyu unutur, kapatır. Bir daha da hiç ortaya çıkmaz. Mümkün mertebede konuyu da gündeme de getirmez. Ama dediğim gibi böyle egosu şişkin olanlar, kendini bir şey sananlar. Yani bunun en belirgin, gözümüze çarpacak örneği Dilan Polat'la Engin Polat. Bunlar hiçbir şey yapmasalar, kenarda o paraları yeseler, sefa sürseler kimsenin haberi olmayacak. Ama kafasına dolarla, euroyla bigodi yapınca, özel uçak tuttu deyince, bütün uçağı gülle donatınca herkesin dikkatini çekiyor. O zaman bu para nereden geliyor diye tartışma ortaya çıkıyor ve sonra cezaevine giriyorlar. Halbuki bunu kenarda yiyen çok insan vardır. Onlar akıllıları. Bunlar daha egoları yeterince gelişmemiş, kendilerini disiplin edemeyen gruba giriyor. Sonra da işte ortaya çıkıyor ama bir şekilde gene mutlu sona erdiler gibi gözüküyor açıkçası. Peki hocam, diyelim ki bir cenazeyi yakmışlar. Ama öncesinde bıçaklanmış veya herhangi bir ateşli silah yaralamasına maruz kalmış. Yakılan bir cenazede sonuç ortaya çıkar mı? Şöyle, elbette zor olarak ortaya çıkar. Çünkü cenazeyi ne kadar yakarlarsa yaksınlar, dirseklere kadar ve dizlere kadar yumuşak dokular ve kemikler kayboluyor. Vücut ana gövdesi ve kolların yani üst kısımları ve bacakların üst kısımları kalıyor. O bölgelerde ise yaralar. Biz o yanık cesette kesici alet yarısına, tesira yarısını rahatlıkla tespit ediyoruz. İçinde de mermi çekirdeği falan varsa zaten otopside o da ortaya çıkıyor. Kaza süsü verilmiş cinayetle karşılaştın mı hiç? Zaten cinayetleri mümkün mertebe ortaya çıkmasın diye
kaza süsü falan veriyorlar. Yani ölmüş kişinin üstünden arabayla geçiyorlar mesela falan trafik kaza süsü vermek için ama bugün Kastamonu'da bir haber var. Bir polis memuru eşini öldürmüş, bir çocuklu karısını. Sonra 112'yi aramış, sonra da polisi aramış. Yani 112 arayınca zaten itfaiye, polis, sağlık hepsi birden düşüyor. Meslektaşları gelmiş, adamı götürmüşler. Yani ne kaçmaya çalışmış ne bir şey. Karısını öldürdün, işte ben öldürdüm beylik tabancamla diye de söylemiş. Değişik değişik davranış modelleri var. Kimisi ben öldürmedim deyip kaçmaya çalışıyor, ortadan kaybolmaya çalışıyor. Kimisi de işte bu şekilde yaptığı eylemin arkasında duruyor. Bence eskiden daha çok duruyorlardı. Yani namusumu temizledim diye. Ama anladılar ki cezaevinde süre uzun ve koşullar da kötü. Herkes bir şekilde işin içinden yırtmaya çalışıyor. Çok örnek var böyle kaza süsü verilmeye çalışılan cinayet. Ama bunlar hep adli tıp ortaya koyuyor. Uzun süre dışarıda kalmış, beklemiş bir cesetle karşılaştın mı? Şöyle, bu çok olur. Mesela en bilinenlerinden bir tanesi Papa Bica'dır. 25 gün ormanlık alanda kalmıştı. İşte İtalya'nın Milano şehrinden İsrail'in Tel Aviv şehrine otopsiyle giden kadın ve Gebze'de ormanlık alandaydı. O işte açık havada kaldığı için ormanlık alanda hem hayvanların yemesine maruz kalıyor hem de zamanını çürütmeye bırakıyor, maruz kalıyor. Bu tür cesetlerle hep karşılaşılıyor. Adli tıpta yani her gün yapılan otopsilerden birkaç tanesi bu şekilde açıkta kalmış, ileri çürümüş ceset. Sizin tepkiniz ne oluyor? Gördüğünüzde nasıl bir etki oluşturuyor sizde? Bu otopsi tipleri daha zor otopsi tipleri. Çünkü hem kokusu daha kötü hem görüntüsü daha kötü. Ama zaten biz otopsi işlemi falan yaparken maskelerimiz falan var. Hani kokuyu pek hissetmiyoruz. Havalandırma da iddialı çalışıyor. Ama görüntü kötü. Öyle olunca hani mümkün mertebe delilleri değerlendirelim, neticeye varalım, defnedilsin. Hani o da artık bu ızdıraptan kurtulsun, biz de kurtulalım gibi yaklaşıyoruz. Fethi Kabir soracak olsam size hocam. Fethi Kabir yaptınız mı? Fethi Kabir de yaptım. Artı Fethi Kabir'in yapılmasına çok da nezaret ettim. Artı Fethi Kabir ülkemizde de çok yapılıyor. Yani Türkiye'de otopsi az yapılıyor, Fethi Kabir çok yapılıyor. Farz edelim Bakırköy bölgesinde gidin mezarlığa her gün ya da her hafta işte cuma günleri gelip mezar açıyorlardır. Bu kötü. Çünkü yurt dışında otopsi çok yapılıyor, mezar açma hemen hemen hiç yapılmıyor. Bizde tam zıttı. Otopsi bir şekilde ihmal ediliyor. Sonra mezar açılmak zorunda kalıyor. Bir de bu Fethi Kabir dediğimiz olaylar babalık testleri içinde falan yapılır. Yani birisi işte o benim babamdı deyince mezarı da açılır. Burada yapılan eylem daha ziyade o. Nitekim Cem Garipoğlu'nda şöyle bir sıkıntı yaşandı. Normalde Fethi Kabir işlemi yani mezar açma işlemi Türkiye'de babalık testleri için yapılıyor. Orada maharet kemiğe ulaşmak, işte bir dişe ulaşmak, oradan DNA incelemesi yapmak. Halbuki Cem Garipoğlu için savcılık hani bütün mezardaki kalıntılar incelensin demişti. Nitekim avukat da cesetlerin sırası bozuldu falan diye böyle iddialarda bulundu. Halbuki 2 kişiyi sokmuşlar mezarın içine, kürekle açıyorlar. Hassas bir iş değil ve üstlerine de muhtemelen bastılar. Öyle olunca da kemik sırası zaten bozulur. Peki sizce gerçekten Cem Garipoğlu mezarın içinde miydi? O konuda en ufak bir tereddütüm yok. İlk günden beri yok. Çünkü o kadar çok insan işin içinde ki bunu yapabilmesi birinin mümkün değil. Yani bu ülkede en kudretli, en her türlü şeye hükmedebilecek kim var diye aklınıza getirin. O bile böyle bir şey gerçekleştiremez. Çünkü işin içinde infaz ve koruma memurları var cezaevinde. Cezaevi yönetimi var, dış güvenliği sağlayan jandarma var, Silivri savcısı var, 112 ekibi var, cenazeyi İstanbul'a getiren ekip var. Adli tıpta zaten en az 50 adli tıpçı girmiştir, bakmıştır. Otopsi salonu bütün adli tıpçılara açık. Bakırköy savcısı var, gömüldüğü yer belli. Bunu hiç kimse organize edemez. Yani Türkiye'de artık hiçbir şeye güven olmadığı için organize edilebilir sanıyor ama bu organize edilebilecek bir şey değil. Ama toplum yine de mezarı açıldı, bu Cem'dir de dendi. Hala bir kısım tam ikna olmuş değil. Bu ülkenin içinde bulunduğu güvensizlik ortamıyla alakalı. Tabii ülke için çok kötü bir şey. Fethi Kabir için mezar açıldığında ceset olduğu gibi duruyordu. Dediğiniz bir durum oldu mu hocam? Turgut Özal için var. Onu bizzat ben açmadım ama biliyorum otopsi raporunu. Çünkü o dosyada benim de raporum var. O 18 sene sonra ilk günkü gibi duruyordu. Çünkü sabunlaşmış ceset, bozulmamış. Bazen cesetler bozulmuyor. Mumyalaşma, sabunlaşma ya da salamuralaşma dediğimiz durumlar var. O ceset öyle bir muameleye maruz kalmış. Su birikmiş, içinde yüzmüş ceset. İlk günkü gibi çıkmıştı.
Ama hani otopsi raporu artı kurul raporu, Devlet Denetleme Kurulu raporu benim elimdeydi. Ben de bütün o değerlendirmelerden bir görüş yazmıştım. Eceliyle kalp krizinden öldüğünün kabulünün gerektiği diye yazmıştım. Nitekim ilgili kişi beraat etti bunun neticesinde. Sonra da konu gündemden kalkmıştı. Sabunlaşma dediğimiz konu ne kadar süre kalır öyle hocam? O suyun içinde mahzen gibi yerde her bulunduğu an durur. Yani sabunlaşma bir çürümeyi durduran etken ve öyle kalır. Yani hani bunun süresi yok. 3 yıl sabunlaştı sonra artık tekrar çürümeye başladı diye bir şey yok. Aynı ortam bulunduğu müddetçe sabunlaşma devam eder. Ama sonra hava alırsa mesela mezar yeri, ceset çürümeye tekrar kaldığı yerden başlar. Mesela Turgut Özal çıkartıldığında sabunlaşmıştı, bozulmamıştı. Sonra bir daha defnettiler. Şu an çürümüştür artık. Kıymetli hocam, internette izlediğimiz ve araştırdığımız şeylere göre konuşuyorum. Bu soru da benim merakıma şu an geldi. Bir ülkede insanlar kendilerini donduruyorlar. İşte belli bir para karşılığında bir kapsüle giriyorlar ve donduruyorlar kendilerini. Böylelikle örnek vereyim 100 sene, 200 sene sonra tekrardan uyanacaklarına inanıyorlar. Böyle bir şeyin aslı astarı olabilir mi sizce? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket var, belki de birkaç. Kişileri donduruyor. Mesela kanser hastası ama 50 sene sonra kanserin çaresi bulunacak. Ve sonra uyandırılınca işte ilk günkü gibi devam edeceğim diye henüz uyandırılan yok. Ama uyutulan var. Sonuç itibariyle bir ara Türkiye'de kordon kanı falan da saklanıyordu. Bütün aileler bunu moda olmuştu. Saklatıyordu, para ödüyordu falan. Şimdi eskisi kadar sanırım yapılmıyor. O da bir akım. Parası olanlar bunu yaptırdı. Dönecek mi geri? Biz hani hayatta olursak göreceğiz. Olmazsak belki onlar dönecek, biz gideceğiz. Ülkemizde şu sıralar kara bulutlar etrafımızda dönüp dolanıyor hocam. Siz de belki de bizim gördüğümüzün yüz binlerce katını görmüşsünüzdür. Bu yüzden siz motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz ve şu an bizim bu gördüklerimiz karşısında motivasyonumuzu nasıl sağlayacağımızı öneriyorsunuz? Şöyle, şimdi koşullar kötü ama insanların yapısı vardır. Bazı insanlar karamsardır, pesimisttir. Bazı insanlar iyimserdir, optimisttir. Ben prensip itibariyle almış olduğum eğitim gereği, mesleğim gereği en kötüyü düşünürüm, en iyiyi umut ederim. O nedenle benim zaten yapım iyimser. Yani bu kötü günlerin önemli bir tecrübe olduğu, bunların büyük bir ders olacağı topluma ve sonrasında iyi günlerin geleceği kanaatindeyim. Ama ne zaman gelecek kısmı için tabii bir vade veremiyoruz. Yanılıyor olabilirim, yanılmamayı tercih ederim ama bu birçok sosyolojik çalışmada ortaya çıkmış bir şey. Yani ülkelerin tarihlerine bakınca 1789'da Fransız ihtilalinden tutun, İtalya'daki Mussolini dönemi vesaire birçok toplumda yaşanmış bir şey. Toplumlar bazı zamanlar kara günler geçiriyor, bazı zamanlar daha iyi günler geçiriyor. Bence bu dönem kötü bir dönem ama bu ibret olacak bir sürü insana, ders olacak. Sonrasında da iyi günler gelecek fikrindeyim. Bu fikre nasıl kavuşuyorum? Çünkü muhakemem, değerlendirmem, okuduklarım bana bunu getiriyor. Ama dediğim gibi sürecini bilemiyorum. Yani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra demiyorum ama eminim bu dönem birçok insana ders olacak. Ve niye böyle bir sıkıntılı dönem yaşadık diye bundan ders alınacak ve daha iyiye gidilecek. Hocam peki hayat tecrübelerinden ve meslek hayatının içerisinden edindiğim bilgilere göre bize bir tavsiyen var mı? Evet, var. Çok sakin, dingin olmak lazım. Öfkeyle kalkan zararla oturuyor. Hiçbir konuya da agresif yaklaşmamak gerekiyor. Çünkü hayat duvar tenisi gibi. Ne kadar sert yaklaşırsanız o kadar sert geri geliyor. Yani hemen hızlı karar almamakta fayda var. Sakinlik önemli bir şey. Bir de şu an Türkiye'de kimseye bulaşmamak lazım. Şu an çünkü benim gördüğüm kadarıyla dışarıda hem akıl hastaları var, hem çok suç işlemiş ve sokakta gezenler var, hem de madde bağımlıları var. Riskli bir ortam var. O nedenle hani genç insanlarda bir canı tezlik oluyor. Birbirine karşı daha böyle sert yaklaşabiliyorlar ama pabuç pahalı. Çünkü kimin kime ne yapacağı belli değil. O nedenle sakin sakin, çok ortalığa çıkmadan, çok da insanlara bulaşmadan bu dönemi geçirmekte fayda var. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler hocam? Çok sağ olun.